Merhabalar sevgili terazi ve yükselen burcu terazi, ay burcu terazi olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili terazi burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 2025 yılının ilk yarısında seni neler bekliyor sevgili terazi burcu. Son kez senin için kartları bir karıştırıyorum. 2025 yılının ilk yarısında terazi burcu arkadaşımı neler bekliyor diyelim. Şimdi burada bir kılıç yedilisi geldi. Keşke gelmeseydi. Keşke gelmeseydi. Şimdi bakalım ilk yarısı neler bekliyor diyelim. Burada bir zorlandığın durumlar var terazi burcu arkadaşım. Epey bir zorlanmak var. Önümü göremiyorum diyorsun ama hiç öyle yapma bak. Mart ayından sonra olaylar senin için çok çok değişecek ve bunu anlatacağım şimdi arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi burada öncelikle zorlandığın konular var. Bunların neler olduğunu anlatacağım. Arkadaşlar yurt dışı ile alakalı konularda zorlanıyor olabilirsiniz. Eğitimlerle alakalı konularda zorlanıyor olabilirsin. Tabii herkes kendi durumuna göre alsın ama burada şimdi iletişim konularında da bir zorlanmak var. Öncelikle kandırılma, ihanet, dolandırılma, arkandan iş çevrilmesi, kılıç yedilisi. Birileri seni bir şeylere mecbur bırakabilir ya da kendi hatalarını senin üzerine atabilir. Özellikle önümüzdeki 7 haftalık süreç buna dikkat etmende fayda var. Yani önümüzdeki 7 gün, Ocak ayının 7'si, 17'si, 27'si ama ben bunu 7 haftaya kadar uzatıyorum arkadaşlar. Önümüzdeki 7 hafta hırsızlık, çalıntı, ihanet. Yani burada nasıl bir şey biliyor musun? Şöyle bir şey bu. Hakkını tam da araman gereken bir süreç. Yani burada şöyle düşün. Biri sana bir mail atar. Attığı maili eksik atıyordur. Sen sorgulamaya geçersin. Dersin ki hani böyle bir şey vardı. Böyle bir haber gelecekti, gelmedi. Der ki o haberi gönderdim der ama o eksiktir mesela. Orada yük senin üzerine kalabilir. Şimdi bununla birlikte eğitimlerin, yaptığın işin, ticari hayatın, yurt dışı ile bağlantılı konular, arkadaşlar deniz aşırı yollar, iletişim konuları, kanalları, her türlü konuda. Dediğim gibi herkes kendi payına düşeni alsın arkadaşlar. Burada bir şeyleri götüremiyorsun ama. Yani burada özgür de değilsin aynı zamanda. Ve önümüzdeki 7 haftalık süreç bu birazcık daha dikkat edecek gibi, yani artacak gibi gözüküyor. Bazılarınız için 10 hafta arkadaşlar. Önümüzdeki yani yaklaşık 1 ila 1,5 haftalık süreç. Bazılarınız için 2 haftalık, 1,5 aylık süreç veya 2 aylık süreç. Birazcık daha dikkat etmekte fayda var. Bazılarınız için ise 2,5 aylık süreç arkadaşlar. Bunlara karşı dikkat edin ve burada seni gözetleyen birileri var. Sevgili terazi burcu. Bunlardan bazıları iyi niyetli, boğa, başak, oğlak etkili olanlar, daha çok iyi niyetli ve aslan etkili olanlar. Diğerleri de burçları şimdi yardımcı olabilmesi için söylüyorum arkadaşlar. Kova, terazi, ikizler açıkçası. Yine ateş grupları var ama bunlar ikiye bölünür diyebilirim. Burada birazcık dikkat etmende fayda var ve diyorsun ki sorumluluklarım o kadar çok ki bir şeyleri sürdüremiyorum. Yani bir işi yapmak istiyorum, yapamıyorum, adım atmak istiyorum, atamıyorum. Değnek konusu yani yükler omzuma bindi. Hani bir şeyler yapıyorum ama tutuna tutuna yapıyorum, tökezleye tökezleye yapıyorum. Mental olarak da çöktüm. Bu bazılarınız için bu var. Yani bazılarınız arkadaşlar hepiniz değil ama yarı yarıya bir paylık var burada. Bir kısım terazi burçları hani hem bedenen çöktüm hem de mental olarak çöktüm. İşlerimi hallediyorum ama ağır aksak ilerliyorum. Bir şeyleri sürdüremiyorum. Yani günlük rutinlerin, yaptığın işler, sorumlulukların bir zorluk var ve burada aşılması gereken bir zorluk var arkadaşlar. Bazılarınızda şöyle bir durum var. İşlerinizi halletmek için bir yere ödeme yapmak durumunda kalabilirsiniz. Şimdi önümüzdeki 7 haftalık süreç, 10 haftalık süreç, dediğim gibi bireysel olarak bu tarihler farklılık gösterecektir. Birazcık daha dikkat etmende fayda var sevgili terazi burcu. Ve sonrasında durumlar düzelecek. Şimdi 7 haftalık süreç kandırılma, aldatılma, ihanet, bunlara karşı dikkat et. 10 gün ve 10 haftalık süreç sorumlulukların birazcık daha olacakmış gibi. Çünkü tamamlaman gereken işler var. Bitirmen gereken işler var. Bunları tamamlayacaksın. Ve sonrasında ve yardım teması da çok
çok baskın. Birilerine yardım etmek senin için çok etkili olacaktır. Aynı zamanda geçmişte yapmış olduğun yardımlarında mükafatını alıyor olacaksın. Yani burada yapmış olduğun bir yardım seni bir zorluktan da kurtarıyor olacak aynı zamanda. Ve burada özellikle 3. ay ve sonrası arkadaşlar, daha çok Mart ayı gibi, Mart ayı 3, 13, 23 gibi, 6'sı, 16'sı, 26'sı gibi. Burada yeni bir görüşme. Ben bunun Şubat ayının 26'sından sonra ve hatta 16'sından, 13'ünden sonra da gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Burada çok güzel bir işbirliği bağlamak. Çok güzel bir işbirliği bağlamak. Yani burada parayla ilgili de verdiğim bir uğraş var ama bunlar düzelecek. Düzelecek. Özellikle Mart ayından sonra, yani 3. aydan sonra iş anlaşması, görüşme, toplantı, sınavların, proje sunumları, yeni bir iş anlaşması noktasında çok başarılı olacaksın. Ortaya yeni bir fikir atabilirsin. Grup çalışması, ekip çalışması, burası gayet güzel. Aynı zamanda aileyle alakalı da sorumlulukları olan arkadaşlar. Şimdi tılsım onusu, aile, kardeşlerle alakalı sorumluluklar arkadaşlar. Bunların da rahatlamaya başladığını görüyor olacaksın. Burada 10. aya ve yaz aylarına da çok vurgu yapmış. Özellikle Mart'tan sonra hayatında evet çok güzel gelişmeler olacak. Fakat aşamalı olarak güzele doğru, hani güneşi gördüm, tak güneşi gördüm diyebileceğin bir öyle bir video vardı arkadaşlar, hatırlıyorsunuz. Tak güneşi gördüm diyebileceğin bir etki olacak senin için. Şöyle bir bakalım. Bazı korkuların ve kaygıların var. Bunlar açığa çıkacak. Rüyaların seni birazcık zorlayabilir. Bilinçaltı korkuların ya da bir kısmınız için gördüğünüz rüyalar gerçekleşebilir. Bu da seni korkutabilir. Buna karşı dikkat et. Bunun dışında 9'lu vurguyu yapmış ama bunu ilk 6 ay olarak aldığımız için arkadaşlar bu esnada tarih vermek istemiyorum. Yine 9 ve 10, ayın 9'u 19'u hangi ay olur bilmiyorum ama daha çok Şubat'tan sonra olacakmış gibi alalım biz bunu. Şimdi burada para konularında artık biriktirmeye başlamak, hani bir şeylerin hafiflemesi, borçlarının hafiflemeye başlaması, birikim yapma noktasına geçiş yapma, emek verdiğin konuların artık böyle bir mükafatını alma noktasında şanslı olacaksın. Fakat burada korkularının üzerine gitmen lazım. Yani bir şeyler seni korkutuyor ve açığa çıkacak bir şeyler de var. Ve bir anne figürü. Arkadaşlar bazılarınız için kadın faktörü, anne figürü hayatınızda baskınlık gösterecek dedi. Şimdi o zaman şöyle bir bakalım. Anne sağlığı olabilir bazılarınız için. Eğer bununla alakalı sorunları olan arkadaşlarım varsa bunların da şifalanmaya başladığını göreceksin dedim. Hani bir kısmınızda belki anne sağlığı ya da eş sağlığı, özellikle beyefendi arkadaşlarım için söylüyorum. Bunların da düzelmeye başladığını göreceksiniz. Şöyle bir bakalım. Yani çok büyük bir sıkıntıyı hallediyorsunuz sevgili Terazi burcu. Kupa kralımız yine geldi. Balık, akrep, yengeç burcundan kim var hayatında bilmiyorum ama bir değil birden fazla kişi geldi arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi yaşça senden büyük olabilir. Bir tanesi de seninle aynı yaşlarda gibi gözüküyor. Ya da bir kısmınız için küçük de olabilir ayrıyetten. Şöyle bir bakalım, aşk hayatında bir hareketlilik olacak. Boğa, Başak, Oğlak, Balık, Akrep burcu çok baskın. Sevgili Terazi burcu bir hareketlilik geliyor. Yani aşk hayatında bir hareketlilik. Ben bunu yine 3. ay su grubu olduğu için arkadaşlar Mart ayı ve sonrası, Mart ayı dahil olmak üzere ve sonrası. Burada hem duygusal teklifler alacaksın hem maddi olarak teklifler alacaksın. Yani aşk hayatında da bir hareketlilik var. Birden fazla kişi hani durdu. Gerçi terazilerde hep vardır, yani ilgi hep vardır teraziye ama burada aşk hayatınla ilgili de güzel teklifler gelecek. Ama aynı zamanda destekler de geliyor. Yani daha çok eril faktörlerden destekler gelecek. Hem duygusal adımlar, ya bir kutlama var bir de. 3. ayda bir kutlama var. Bazılarınız teklif alabilirsiniz arkadaşlar ilişki hayatınızla ilgili. Barışma söz konusu olabilir ayrıyetten. Ve burada yeni çevrelere dahil olma, yeni ortamlara dahil olma, bir kutlama gerçekleştiriyorsun. Daha çok Mart ayı gibi 3'ü, 13'ü, 23'ü. Ve burada diyor ki çok dikkat çekeceksin sevgili Terazi burcu. İster beyefendi ol, ister hanımefendi ol. Çok dikkat çekeceksin. Yaratım enerjin yüksek olacak. Ben aslında şunu gördüm. Şuraya bir kart almak istiyorum. Kupa dörtlüsü, buna birazcık dikkat et. Bak, bir şeyler seni küstürmüş. İstediğin gibi olmamış. Önümüzdeki
4 hafta sonrası bu durum düzelecek. Mart ayının 3'ü, 13'ü, 23'ü, 4'ü, 14'ü, 24'ü civarları tarihleri de yardımcı olabilmesi için söylüyorum arkadaşlar. Düzelecek. Çünkü burada şöyle bir durum var. Bir şeyler seni küstürmüş, istediğin gibi olmamış ama sende nasıl bir geçiş var biliyor musun? Hani şöyle derler ya, işte bu senin hakkın. Senin hakkın bu kadar. Al bunu otur. Bu senin hakkın. Şimdi bak, burada sistem tarafından desteklisin. Bu böyle oturduğun yerden bir kalkman lazım. Ayağa çıkman lazım. Kalkman lazım. Zaten kalkacaksın. 8. ayda senin için çok önemli olacak. 9. ayda çok çok daha önemli olacak. Oralara gelince anlatacağım zaten ama bir ayağa kalkman lazım. Fırsatları görmen lazım. Burada sana güzel teklifler, yardımlar gelecek. Ama şunu aldım yani terazi burçlarında. Bu senin hakkın. Sen bununla idare et. Hani başkasının verdiğini kabul etmek yerine daha fazlasını almak. Hayır, benim hakkım bu değil deyip asıl hakkın olanı almak. Yani burada önceden pes ettiğin noktalarda inadına üzerine gitmek. İnadına üzerine gitmek. Güç kartı geldiği için bunu iyice bir teyit ettim. Zaten bu yüzden üzerine çektim. İnadına üzerine gitmek. Hani bu senin, başkasına pay vermek değil. Yani bu senin hakkın, al terazi otur aşağıya değil. Hayır, bu benim hakkım değil. Budur diye hakkını arama noktasında, hak ettiğini alma noktasında gücünü ortaya koyacaksın. Evet, yani gücünü ortaya koyacaksın. Umarım burayı çok iyi anlatabildim arkadaşlar. Gücünü ortaya koyacaksın. Yani hakkını fazlasıyla alacağın bir süreç olacak. Hemen şöyle bir bakalım. Kupa Ası, Dünya kartı, işte bu. Şimdi aşk hayatında 2 kişi arasında kalabilirsin gibi görünüyor sevgili terazi burcu. Ayrıyeten arkadaşlar yurt dışıyla bağlı, artık bakın açılmaya başlıyor, görüyor musunuz? Bakın artık açılmaya başlıyor. Ve aşk hayatıyla ilgili arkadaşlar uzak mesafeli ilişkiler söz konusu burada. Birden fazla kişi hayatına dahil olacak. Karar vermede birazcık sıkıntı yaşayabilirsin ve burada senin için kavga edebilecek, tartışma yaratabilecek kişiler söz konusu. Ve bununla birlikte kariyer hayatında bir yol ayrımına geçiş yapıyorsun sevgili terazi burcu. Fakat burada yeni başlattığın etki ne olursa olsun sende başarı, tamamlanma, güç getirecek. Ayrıyeten ben burada gerçekten bir nasip, yani kupa asını çok severim. Hislerin çok yüksek olacak, çok daha merhametli, çok daha vicdanlı, inanç tarafın çok daha yüksek olacak, problem çözme yetin yüksek olacak. Kararsızlığa dikkat et. Burada zaten dünya kartı noktayı koydu diyebilirim. Tamamlanma, başarı, takdir görme, onay görme, beklediğin belgelerin sana gelmesi, emek verdiğin şeylerin artık böyle bir yoluna girmeye başlaması. Yani hayatının kontrolünü, bakın tam da güç kartının üzerine gelmiş. Hayatının kontrolünü eline alacaksın. Senin bana verdiğin değer değil, ben hak ettiğim değeri alacağım noktasında çok güzel bir güç göstergesi yapıyor olacaksın. Kararsızlığa dikkat et. Şubat ayına kadar özellikle o kararsızlık çok artıyor olacak. Fakat sonrası gayet keyifli. Rüyaların, hislerin yüksek olacak aynı zamanda. Onlara da dikkat et. Bunun dışında zaten takdir, onay, başarı, yani burası tamamdır. Bir kısmınız evlenme teklifi de alabilirsiniz arkadaşlar Mart ayından sonra özellikle. Ama bir iki kişi arasında kalma durumları var, onu söyleyelim. Kupa Ası zaten en sevdiğimiz kart biliyorsunuz. Yani burada hem destek altındasın hem de hak ettiğini alma noktasında çok güzel bir süreçtesin. İlk arkadaşlar melek kartımızı alalım. Şimdi burada yeni bir dünya. İlk kartın geldi. Yeni bir dünya. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Çünkü bunu hak ettin. Ve dünya kartı da burada gelmişti arkadaşlar. Hemen bakalım. Ve geçmişin şifası sevgili terazi burcu. Geçmişinle barış, onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor dedi. Evet, burada bazılarınızda anneden gelen, yok o öyle bir şey değil de, tabii bu şöyle bir durum var ama hani geçtiğimiz süreçlerde verdiğim mücadele, hani işte yıllardır uğraşıyorum, işte böyle sorunlar oldu, işte azılı insanlarla uğraştım, kötü insanlarla uğraştım. Etrafındaki etkiler dağılıyor diyor. Bakın hep dünya vurgusu. Etrafındaki etkiler dağılıyor. Hayatın güzelleşmeye başlıyor sevgili terazi burcu. Önceki yorumları da hatırlıyorsun. Güzelleşmeye başlıyor ama sen hala belli bir noktaya takılı kalmışsın. Bundan bahsetti arkadaşlar.
Peki arketip mesaja bakalım. 2 adet birden geldi. Gelsin. Bakalım. Şimdi dilenci olumlu nitelik hayatta kalma düzeniyle güçlenmeye karşı koyar. Spiritüel mütevazilik, şefkat ve özsaygı otoritesini uyandırır dedi. Peki gölge taraf nedir dediğimde çaba göstermeden başkalarına bağlı olmak. Bu da düşmemen gereken hal ve tutum sevgili terazi burcu. Ya burada spiritüel tarafların da çok yüksek olacak aynı zamanda. Bunu olumlu kullanman da senin için çok önemli. Yani saygı kazanacaksın. Otoriten uyanacak, yani içindeki o güç uyanacak. Peki genç kız bakalım olumlu nitelik nedir diyelim. Sağlıklı romantizmin doğasını anlamak, kendine güvenmen için ilham verir dedi. Dış görünüşünle de alakalı bazı değişimler yapabilirsin. Romantizm, evet, yani su vurgusu zaten çok yüksek olduğu için arkadaşlar, çok yüksek aktığı için sen de peki romantizm, ama bu sadece karşı tarafla ilgili değil ya. Birazcık fazla bir duygusal da olabilirsin. Tabii onu dengelemek çok önemli. Gölge nitelikler nedir dediğimde ihtiyaçlarını karşılaması için bir şövalye beklemek. Bakın o kadar bağlantılı ki. İhtiyaçlarını karşılaması için bir şövalye beklemek, romantik yanılsamalarla baştan çıkmak veya çıkarılmak. Bu da düşmemen gereken hal ve tutum. Peki bunu almaya gerek var mı? Bir adet de buradan alalım bakalım. Ne gelecek diyelim. Bu diğerine de gelmişti. İyice bir karıştıralım şurayı. Bir dakika. Taç oyunları. Şimdi bakalım, içi boş kemik, boşluklarını doldurabileceğim bir, yani burada öğretilebilirlik, düşünce kalıpların, işte bildiklerinin değişmesiyle ilgili farklı bir sisteme geçiş yapacaksın dedi. Ve taç oyunları, gücünü doğru kullanmak. Yani burada sana bir güç verilecek. Bir güç verilecek, bir taht. Okey, verilecek. Fakat gücünü doğru kullanma çok önemli. Yani yokluk nasıl sınavsa varlık da sınav gibi bir şey söyledi diyebilirim arkadaşlar. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.